Kadiz'de sokaklar çok dar. Şehir kapısı bulduk. Oradan geçelim. Hadi bakalım. Acayip utanıyoruz böyle. İnsanlar varken konuşamıyordum ben. Daha önce gittiğimiz yerlerdeki dondurmacıları ziyaret edenler de var. Kadiz'e hoş geldik arkadaşlar. Buraya gelene kadar çok acıktık. Şimdi Kadiz'de bir böyle yerel market var. Yerel ürünlerin satıldığı, hem de yiyecek içeceklerin olduğu, hem de eve götürebildiğiniz. Oraya geldik. Bayağı böyle şöyle midyeler, istiridyeleri aynen açıp yiyorlar. Girişte de kestaneci vardı. Limon sıkıyorlar ama içine. Tabii limon. Bayağı böyle açıp yiyip bizim sokaktaki midyeciler gibi kocaman istiridyeleri yiyorlar. Şimdi biz kendimize yemek bulalım. Bakalım biz ne yiyeceğiz? Bayağı da kalabalık çünkü tam onların yemek saatine denk geldik. Saat 2 civarı şu an. Ama bulacağız bence güzel bir şeyler. Hadi. İlker yemek arıyor şu an. O kadar fazla çeşit var ki ne yiyeceğiz bilmiyorum. Belki farklı bir şeyler yaparız. Marketin dışında bir yer gördü galiba. Kestaneler, evet. İşte bundan bahsediyordum. Kestaneleri açıp böyle limon sıkıp yiyorlar hemen. Arkadaşlar şu kalabalığa bakar mısınız? Adeta korona İspanya'yı terk etmiş gibi. En azından burada öyle görünüyor. Kadiz aynı zamanda turistik de bir yer. Yani yazın turistler de geldiğinde nasıl oluyordur burası tahmin edemiyorum. Böyle bir sıra balık pazarı diyebileceğim yer. Çeşit deniz ürünleri satılıyor. Arkadaki sırada tamamen meyve sebzeci. Taze meyve sebzeler satılıyor. Martılar da marketin içinde uçuyorlar bu arada. Burada kalan balıkları toplamaya çalışıyorlar sanırım. Bol peynirciler, etçiler, zeytinciler. Yer bulmak da çok zordu. Bulduğumuz bir köşede hızlı bir şeyler atıştırdık. Şimdi şehri gezmeye devam. Çıkalım marketten artık istiridyelerle vedalaşalım. Arkadaşlar ilk kere yeme içme aktivitelerine kaptırdık. O yüzden ben yürümeye devam ediyorum. Alameda Apodaca diye bir park buldum. Çok şirin bir park. Bayağı da sessiz, huzurlu, o Eskişehir'in merkezindeki kalabalıktan uzak bir yer. Size de göstermek istedim. Dekorasyonu da enteresan bu arada. Bayağı fayans, seramik işçiliğine önem vermişler parkta. Her yerde mandalina ağaçları var. Bir de begonvil. Bu iklimin olmazsa olmazı. Tam deniz kenarında bu park. Daha artık okyanus kenarında demeliyiz galiba. Tam böyle gelip kafa dinlemelik bir yer. Banklar falan bayağı orijinal, baksanıza. Ne deniyorsun? Izgara kalamar. Kalamari. Izgarası bu ama sarımsaklı falan. Bu da patates bravas. Onların meşhur mezesi. Vallahi menüsü o kadar karışıktı ki. Bunu Anlayabildiği kadar yetkili sipariş vermiş. Ya onların bu sosu kendine özel işte. Yani ketçap değil bu. Burada bir şeyler var. Mezeler galiba. Midyeler. Şu midyelerden de yeseydim bir tane. Söyleyebiliriz. Denemiyor musun? Tatlı niyetine.
Aslında sokaklar çok dar ama büyük meydanlara açılıyor. Bu da onlardan bir tanesi. San Antonio Meydanı'ymış burada. Bir kilise var. Onun dışında da böyle güzel binalar var. Meydanlar sosyal, sokaklar boş. Ve bu arada kameramanımız geri döndü. Yemeği içmeyi bıraktı sonunda. Yanımıza geri geldi. Şimdi biraz daha sokaklarda yürümeye devam edeceğiz. Zamanımız azalıyor. Bir de ufak plaj var görmek istediğim ve iniş noktası var Cadiz'in. Oraya da gittikten sonra yavaş yavaş turumuzu toparlamamız gerekiyor. Hadi bakalım biraz daha yürümeye devam. Arkadaşlar şimdi size bir sokak göstereceğim. Evler çok şirin. Zaten daha önce okumuştum. Böyle Endülüs havasını en güzel hissedebileceğiniz, işte Güney İspanya'nın yerel lezzetlerini en iyi tadabileceğiniz yerlerden birisi Cadiz deniyordu. Hakikaten de öyle. Bana birazcık Valletta'yı, Malta'yı hatırlattı. Sanırım o da şeyden, bu duvarları yaparken sarı taşlar kullanıyorlardı orada da. Burada da benzer evler var. Sanıyorum o yüzden havası birazcık Valletta'yı hatırlatıyor. Biz günübirlik geldiğimiz için çok fazla vaktimiz yok Cadiz'de. Ama aslında daha uzun süre ayırmak gerekiyor. Hızlı bir tur olacak bizim yaptığımız. Eskişehir merkezinde bu arada sokaklar o kadar dar ki bir tane araba kendi başına çok zor sığıyor. Tabii zamanında arabalara göre yapılmamış normal olarak. Şimdi bir şekilde fark etmeden alışveriş caddesine girmiş bulundum. Bildiğimiz işte giyim markalarının, kozmetik markalarının olduğu cadde. Bu bile bayağı dar. Burada bile arabayla geçmeye zaten pek yer yok. İnsanlar bile bayağı zor birbirini geçiyor. Tanıdık bir marka gördüm. Flying Tiger. Bu böyle, nasıl diyeyim size, bizdeki her şeyciler olur ya böyle. Onun biraz daha organize hali gibi. İlk Kopenhag'da görmüştük zaten, Danimarka markası. Bu arada Kopenhag videomuzu da hala izlemediyseniz şöyle bir link koyalım. Açıklamaları da eklerim. Onu da göz atabilirsiniz. Daha önce kışın gitmiştik. Tabii burayla en az 15 derece arada fark var. Cadiz'de şu an yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Sahile doğru yürürken anıt ağaçlar bulduk. Çok enteresan. Kaç yüz, belki 1000 yıllıklar bilmiyorum. Ne ağacı olduklarını da tam anlamadık ama bayağı enteresan. Gece içinde şöyle ışıklandırmışlar. Hatta bir de ağaca destek olmuşlar. Şöyle ya kendini taşıyamazsa bazı dalları diye şöyle destekler yapmışlar. Anlamadın değil mi ne ağacı olduklarını hala? Şöyle küçük meyveleri var ama ne olduğunu anlamadık. Bilen varsa yazsın yorumlara. Ne ağacıymış bu? Güneş batmadan gelmek istediğim yerlerden bir tanesi de bu plajdı. La Caleta ismi. Arkamda da çok enteresan bir görüntü var. Çünkü su çekilmiş, deniz çekilmiş. Daha doğrusu okyanus çekilmiş. Bütün tekneler karanın üstünde kalmış. Sonra su geri gelince yüzmeye başlayacaklar sanırım. Plajda bayağı bir insan güneşleniyor bu arada. Cumartesi aktivitesi. Hatta yüzenler bile var. Hatta şu an giriyorlar. Aman Tanrım. Ben ayaklarımı sokacağım sadece sanırım. Soğuk, çok soğuk. Bu tarafta deniz fenerinin olduğu yer. Şimdi güneşin altında kalıyor. Faro. Cadiz'in farosu. Deniz feneri. Huzurlu. Evet, okyanus kıyılarında böyle çok büyük gelgitler olabiliyor. Biz bunun bir benzerini Bali'de görmüştük. Bali'de deniz böyle metrelerce, 100 metrelerce çekiliyor. Çekildikten sonra kumsalın üzerinde yengeçler, midyeler falan kalıyorlar. Ondan sonra yerel halk da gidip onları oradan toplayıp işte ya satıyor ya kendine pişiriyor. Öyle şeyler yapabiliyor. Şu anda ayaklarımın altı çekilen su. Şu şekilde su çekilmeye devam ediyor. Hatta birazcık benim ayaklarımı ıslatmaya başladı. Tekneler de böyle, sandallar kumsalın üzerinde karaya oturmuş durumda kalıyorlar. Muhtemelen gece 12'den sonra falan deniz geri gelmeye başlayacak. Tekrardan buradaki sandallar yüzmeye başlayacak. Duygu'ya bakalım. Duygu nerede? İleride yürüyüşe çıkmış o. Plajdan şimdi tekrar içeri doğru gireceğiz. Şehir merkezine doğru.
Ve son olarak burada görülmesi gereken herhalde en önemli yer olan katedralin etrafında biraz dolaşacağız. Sahilden içeride böyle bir şehir kapısı bulduk. Oradan geçelim. Hadi bakalım. Şurada da enteresan bir müzik yapıyorlar solda geçerken yanından. Şimdi görebilirsiniz sanırım. Sakin sakin. Cool cool. Tüy vardı kafasında, gördün mü? Evet. Burada Kadiz Katedrali'nin karşısında bir dondurmacı bulduk. Şehrin en iyi dondurması olma iddiasındalar. Biz de bunu bir test edelim dedik. İyi mi başlangıcı? Gayet güzel. Bir tanesi böyle daha ferah şeyler yaptık. Passion fruit, limon falan. Biri de böyle kutu karamel. Mojito var da virgin mojitolu. Şimdi aramızda tabii bizim daha önce gittiğimiz yerlerdeki dondurmacıları ziyaret edenler de var. Foça'da Nazmi Usta'nın dondurmalarını beğenenler muhtemelen Kadiz'de de Narigoni Usta'nın dondurmasını beğenebilirler. Tavsiye ediyoruz. Yolunuz düşerse Kemal Bey'e buradan selamlar. Kemal Bey'e selamlar özellikle. Güzel bir gün batımında Kadiz'de dakikalarımız azalıyor. Katedral arkada. Güneş de tam batarken katedrale doğru vuruyor. Bayağı güzel görünüyor. Evet, senin de fikirlerini alalım. Kadiz'le ilgili yorumlarını nasıl buldun? Senelerden 2017 miydi neydi? Galiba. Duygu ile beraber Malta'ya gittik. Valletta'ya gittik. O zamanlar aklımızda bir mobil uygulama projesi fikri vardı. Bir mobil uygulama geliştirelim. Harita açıldığı zaman haritanın üzerinde diğer farklı kullanıcıların çektiği kısa videoları böyle o noktalara yüklemiş olsun insanlar. Biz de gezerken o noktalardaki kısa videoları açıp böyle burada ne varmış falan onun hakkında bir fikir sahibi olalım diye bir projemiz vardı. Onunla ilgili ilk deneme videolarını orada çekmeye başladık. Valletta'da böyle çok güzel bir nokta bulmuştuk. Orada bir çekelim dedik video. İlk videomuz acayip utanıyoruz böyle. İnsanlar varken konuşamıyordum ben. Sağımızdan solumuzdan insanlar geçiyor. O insanların geçip gitmesini bekliyoruz. Şimdi biz böyle video çekip konuşurken insanlar bize bakacak. Bunlar ne yapıyor diyecek falan. Biz böyle gerçekten utanıyorduk yani. Gitmelerini bekledik. Böyle kimsenin olmadığı sessiz sakin bir yerde çektik. Onda da zaten konuşmadık doğru dürüst yani böyle bir etrafı çekip böyle işte burası da böyle bir yer demek için bile bayağı kasmıştık. Zaman içerisinde o proje evrildi. Dedik biz bunu bir YouTube kanalı olarak yapmaya başlayalım. Sonunda şu gördüğünüz noktaya geldi. Evet. Bu kanal çıktı ortaya. Tabii şu an hiç mesela sen Hiç yokken ben umurumuz kendi değil. kendim böyle deli gibi konuşarak geziyorum böyle kendi kendimi çekerek. Bir yerden sonra alışıyor insan. Aynen. Bize Peki Kadiz'i söylemedin ama Kadiz'i nasıl İşte buldun? Malta'ya benzettiğim için Malta'dan Evet. böyle bir anımı Orayı da anlatmak sevmiştik. istedim. Şimdi çok böyle benzer bir enlemde, çok yakın bir enlemde. Herhalde o böyle taşın, toprağın, kumun rengini falan birbirine benzetiyor. Bütün şehri etkiliyor bu. Biz böyle baktığımız zaman ilk böyle Malta'ya ne kadar benziyor, Valletta'ya çok benziyor. Onun gibi otantik bir yer. Gerçekten böyle çok böyle modernize olmamış. Tamam evet büyük böyle binalar bir şeyler falan vardı. İçerilere girdiğiniz zaman hep böyle Korunmuş eski evler, böyle avlulu. içi avlulu böyle 1800'lerden kalma falan böyle binaların içinde yaşıyor insanlar hala. Bunu bu şekilde korumaları çok güzel. Malaga ile de güzel karşılaştıracak zaten. olursak yani bitişi uzatmış oluyoruz. Bayağı toparlamadık yani. Yani bayağı da benim kolum çok Kapanışı. yoruldu şu an. Sen Ver bana biraz. Evet. Mesela Malaga'da da Malaga ile karşılaştıramayız bence Enes çünkü burada yani yarım gün geçirdik evet, şimdi. burada çok kısa böyle bir tadına bakmış olduk. Malaga'da sadece şunu söylemek istiyorum. Orada da çok güzel bir arena var.
arenanın etrafını böyle yüksek yüksek apartmanlarla kapatmışlar. Biz burayı ilk defa 2 yıl önce görmüştük. Koronadan önceki son yurt dışı çıkışımız. Böyle tepede kaleye çıkmıştık. Kaleden böyle şehre bakıyoruz. Şehrin böyle bir tarafında deniz kenarında çok güzel böyle bir arena var. Ama o arenanın etrafını apartmanlarla kapatmışlar. Yani hani buna nasıl izin verilir? İnsanlar nasıl bu kadar ihanet edebilir? Buradan Malaga Belediye Başkanı. Buradan Malaga Belediye Başkanı. Buna nasıl izin verebildiniz? Hangi dönem izin verdi bilmiyorum. Ayıp etmiş. Mesela Cadiz'de o tarz bir şey görmedik. Evet ama sadece Eskişehir merkezini gezdiğimiz için. Evet. Şu arkamdan şöyle bakarsanız Güzel. oteller, bina falan bir tarafta böyle kümelenmiş onlar. Ama şu anda bizim bulunduğumuz bölge Eskişehir olarak geçen bölgesi. Burası şu anda böyle bozulmadan kalmış günümüze kadar. O zaman arkadaşlar Abone olun. Abone oldunuz mu? Arkadaşlarınızı söylediniz mi? Arkadaşlar bu güzel gün batımında Cadiz'de turumuzu noktalıyoruz. Sizi birazcık böyle birkaç manzaralarla şehirden baş başa bırakalım. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar hoşça kalın.